Ben şimdi taksiye bindim. İlginç bir şey göstereceğim. Görüyor musunuz? Aynalar ne tarafta? Şuradaki. Diğer tarafta da var. Bu Toyota'nın eski modellerinde varmış. Taksiler daha çok kullanıyormuş bunu. Sağ tarafa, sol tarafa yolcu bindiğinde biraz yapılıysa diyor, aynayı göremiyorum diyor. O yüzden böyle taksiler eskiden böyleymiş. Bu arkadaşlarım tercih etmiş. Çok ilginç geldi bana. Bu arada gittiğimiz yol da çok güzel bir yol ya. Şimdi o dediğim meşhur tapınağa gidiyorum. 8000 adet figürün olduğu. Yollar da çok güzel ya. Evet arkadaşlar, bu meşhur tapınağa geldim. Şimdi taksiyle geldim. Eğer bambu ormanlarından buraya gelmek istiyorsanız otobüsler saat başı var. Ben 50 dakika beklemem gerekiyordu. Taksi 1100 yen tuttu. Yani 10 dakika falan sürüyor. Çok uzak değil. Bence taksi kullanabilirsiniz ve yollar çok güzel. Taksinin gittiği yoldan otobüs geçmiyormuş. Yani 10 dakikada geldim. Şöyle şimdi kapı girişinde böyle bir heykel beni karşıladı. Biraz tuhaf ama bakalım içeride neler var. Hikayesini anlatacağım birazdan. Evet, giriş 400 yen. Şöyle bir bilet. Biletin içinde böyle tarihini de anlatıyor büyük ihtimalle. Girişte bizi direkt böyle heykeller karşılıyor. Şimdi görüyorsunuz yüzleri. Bu kulaklarını kapatmış, duymuyorum. Bu bağırıyor, haykırıyor. Bir tanesi dua ediyor. İşte diğeri huzuru bulmaya çalışıyor herhalde. Bu dilek diliyor büyük ihtimalle. Hepsi birbirinden farklı. Şimdi bunun hikayesini anlatıyorum. Şimdi bu gördüğünüz heykelleri buradaki yaklaşık 1200 kişi yapıyormuş. Çok eski hikayesi de var. Eski zamanlara dayanıyor. Yaklaşık 8000 tane de bu gördüğünüz figürlerden varmış. Yani şimdi gezip her tarafı göstereceğim. Görebilirsiniz bunları. Hepsi bir, nasıl söyleyeyim, bir ifadeyi temsil ediyor. Bir ruhu, bir dileği temsil ediyor. Bir insanı temsil ediyor aslında. Yani bana çok ilginç geldi. İnternette araştırırken gördüm burayı. Bambuya çok yakınmış. Gelmişken burayı kaçırmayın diyorum. Şimdi şu aşağıdaki manzarayı göstereyim size. Evet, bu bilette verdiklerinde de hikayesi var. 716 yılında başlamış mesela. İşte böyle yapıyorlar. Sonra yerleştiriyorlar. Burası Budizm tapınağı aynı zamanda. Şöyle çekeyim. Buradan artık okursunuz. Arka tarafı da bu şekilde. Abi aşırı doğal, huzur veren bir yer. Su sesi var. Yukarıda çan sesi vuruyor arada. Müthiş doğal. Her taraf böyle yosun kaplamış. Figürler efsane zaten, bakın bu taraflarda da var. Arkalarında bu arada isim yazıyor. Japonca isimler var. Şöyle göstereyim yazıları arka taraftaki. Bunlar isimleriymiş heykellerin. Yapanın mı veya sembolize ettikleri kişilerin mi, onu tam bilmiyorum. Wow. Burada bir kızgın bir abimiz var. Burada çift kapalı figürler var.
Abi yosunlar böyle bildiğin şey saç olmuş ya. Çok acayip değil mi? Şimdi şu tarafta bir yer var. Buraya girip bakalım ne varmış. Ya burası tapınak. Ufak bir tapınak. Burada dua ediyorsunuz. Buda heykeli var burada. Burada dua etmek için de minderler var. Burada da bir tane daha büyük tapınak var. Burada da kamera çeken bir arkadaş var. Diğer tapınağa girdim. Evet, burada da Kami kapısı var. Dediğim gibi bu aslında Şato dinine ait bir şey. Arkamdaki tapınak Budist tapınağı. Böyle birkaç tane dini birleştirmişler gibi düşünebilirsiniz. Evet, bu az önce içini çektiğim tapınak normalde nehirin kenarındaymış. Yani şehir merkezi, Kyoto'nun şehir merkezinde. Orası nehir yükselince sular altında kalmış. Sonrasında da o aynı tapınağı buraya inşa etmişler. Bu arkamda gördüğünüz yerde orası. Şöyle bir ayakkabımı giyeyim bir taraftan. Dedim ki burayı, şu gördüğünüz yeri daha sonra yapmışlar. 1955'te de şu arkamdaki figürleri yapmaya başlamışlar. Neden? Aslında Buda'da biliyorsunuz çok fazla sembol var. Budizmin içinde de çok fazla kendi grupları var aslında, dini gruplar. Hepsi bir tanrıya inanıyor, farklı inançları var. Bu grup, yani Buda'nın altındaki bu dini grupta burada aslında bütün dinleri, bütün insanları kapsadığını gösteriyor. O yüzden de mesela şu arkamdaki Kami kapısından dahi var. Bu da normalde Budizmin bir kısmında var. Bazı mesela Budist tapınakların, Budist figürlerinin üstünde de görebiliyorsunuz şu Kami'yi. Ama normalde çok kullanmıyorlar. Bu grubun içinde var. Buradaki yüzlerin anlamı da işte her çeşit insanın buraya gelebileceği, hepsini kabul ettikleri bir din olarak söylüyorlar. Bu tur, bir önceki geldiğim yerde turda çektiğim arkadaş şey demişti. Şato dini bahsetmiştim daha önce. Şato dininde hep böyle bir şey isteme var. Sürekli işte dua ediyor, onu ver, onu ver, onu ver. Ama Budizm'de diyor ki öyle bir şey yok. Budizm'de şükrediyor. Yani güneş için şükrediyor, sağlık için şükrediyor. Burada da hep böyle farklı farklı. Bakar mısınız? Arka tarafında böyle birbirinden değişik figürler var. Şu an 1200 tane de öğrenci varmış bunları yapan, yani usta ve öğrenci. Ve her günde bu sayı artıyormuş. Bayağı da böyle ilgi çekici bir şey. Daha ilginç olanı da söyleyeyim. Japonlar, yerli insanlar burayı pek bilmiyor. Etrafta hep turist var. Çok ilginç. Niye dedim? Yani biz bilmiyoruz diyor. Ben Instagram'dan denk gelmiştim. Sizin gördüğünüz şeyleri biz bazen göremiyoruz diyor. Çok ilginç geldi mesela. O da ayrı bir olay. Japonlar ise şu an yok. Her tarafta turist var. Evet, bu da aslında sembol. Burada gösteriyor işte çalışma, iş hayatı, öğrencilik gibi şeyler için dua ediyorsunuz buraya gelip. Buna dua ediyorlar. Yani işte daha başarılı olmak için iş hayatında vesaire, okul hayatında vesaire. Buraya gelip buna dua ediyorlar. Bunun gibi işte diğer tanrılar da var burada. Hepsini buradan bulabilirsiniz, görebilirsiniz. Şöyle bir yer. Ya mükemmel ya. Çok acayip
Hani hiç daha önce deneyimlemediğim bir yer ve aşırı huzur veriyor dediğim gibi. Su sesi, kuş sesi. Zaten Budizm'de su sesi çok meşhurdur. Ormanın içi doğal. Çok fazla gidiş yeri yok bu arada. Hani belli yerlere kadar izin vermişler. Çok iyi ya. Evet, diğer tanrı Freyai Kannon. Bu arkadaş. Şimdi burada şey diyor, have a good partner and relationship diyor ama iyi ilişki işte arkadaşlık. Ama burada açıklamada başka şeyler de var. Burada mesela kör olan bir kişi geldiğinde gözlerini kapatıp işte kalbine dokunduğunda ve bu heykele dokunduğunda o kör olan kişiyle Tanrı arasında bir iletişim kuracağı ve onu hissedeceği, ona yardım edeceğine inanıyorlarmış. Burada da böyle dileklerini dilemişler. Bakalım bir tanesine. Ben mesela ailesi için sağlık dilemiş. Aslında buraya dilenecek kişi değil bu yani. Dilenecek Tanrı bu değil. O başka yerde. Ama yazmışlar. Genelde sağlıkla alakalı şeyler yazmışlar niyeyse ya. Burada da finansal özgürlükle alakalı şey yazmış. Bayağı güzel ama ya. Çok farklı bir yer. Bu görüntü de sonbahar zamanı. Ağaçlar kıpkırmızı oluyor. Bu mevsimde çok daha kalabalık oluyormuş. O bambu ağaçların olduğu yerde burası da. Çok güzeller ya görüntüler.